Spiritüel yaşam koçluğu kurucusu ve aynı zamanda çok kıymetli bir yazar karşımda konuğum. Değerli Işık Elçi, hoş geldiniz Işık Hanım. Hoş bulduk. Bu güzel enerji, bu güzel karşılama için teşekkür ediyorum. Size bizi Biz teşekkür izleyecek ederiz. olanlara da sevgilerimi şimdiden göndereyim. Sizin güzel enerjinizin yansıması diyelim. Yayından önce değerli hocama dedim ki, hocam insanların ya da hepimizin, bizim, sizin neye ihtiyacımız var? Hocam dedi ki, umuda, en çok umuda ihtiyacımız var. Bunu nasıl sağlayacağız hocam? Tekrar hoş geldiniz. Çünkü hem toplumsal hem küresel olaylar bizden ilk önce aslında paramızı değil ya da başka bir şey değil, daha umudumuzu çalıyor. Bir insandan umudunu aldığınızda geriye hiçbir şey kalmaz. Günümüzde gençliğin bu kadar, çoğunlukla gençliğin umutsuz olmasının, hayallerinin, hedeflerinin olmamasının ve o umutsuzluktan kaynakla maalesef ki yanlış şeylere yönelmesinin sebebi bu seçtiğimiz başlık. Umudu her şeyden önce hani gençlik düzleminde ele alırsak aslında orada umudu güçlü olacak, tutacak şey öncelikle ebeveynlerin olaylar karşısında takındıkları tutumlardır. Çünkü dünya oluştuğundan beri, insanlık var olduğundan beri savaşlar olmuştur, pandemiler olmuştur, kıtlıklar olmuştur, her şey olmuştur. Ama o süreçlerden yüzünün akıyla çıkan insanlar ya da o süreçlerde başarılı olan insanlara sorduğunuzda onlar hep şunu söyler: ben umudumu hiç kaybetmedim, inancımı hiç kaybetmedim. Kur'an-ı Kerim'deki bize verilen o güzel bilgi vardır ya, surede ne güzel geçer: yarın kıyamet kopacağını bilsen bile elindeki tohumu ek. Ek. Aslında Çünkü umudu çok iyi anlatan bir ayet, evet, evet. doğmadan neler doğar ve bir insanın ayağa kalkmasıyla, buyurun Mustafa Kemal Atatürk, bir ülke sıfır kaynaklarla kurtarılabilir. O yüzden biz ne olursa olsun o gün ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmaya devam etmeliyiz. İkinci şey, anne ve babaları örnek aldıkları için söylüyorum. Anne baba umutsuz, işte şikayet eden, sistemi eleştiren, suçlayan olduğu zaman çocuk daha çok motivasyonunu kaybediyor onları örnek aldığı için. Diyor ki ne olacak ki, ben bunu okusam ne olacak, bunu bitirsem ne olacak diye düşünüyor. İkincisi de bizim çocuklarımıza vermediğimiz maalesef ki bir şey var. Nedense korkuyorlar. Allah inancı, Allah'a teslimiyet, ahiret inancı. Ben size izin verirseniz kızımla ilgili yaşadığım bir olayı anlatmak isterim. Lütfen. Tabii ki seve seve. Özel olacak ama kalbimi açmak istiyorum. Hani neden bir Çok güzel. ebeveynin tutumu önemli? Ebeveynlerin işte dediğim gibi olumsuz inançları, işte para zor kazanılır, işte bundan sonra hiçbir şey olmaz gibi düşünce tarzları da gençleri etkiliyor. Onu da söyleyeyim. Kızım babasıyla böyle ufak bir atışma yaşadı. Babaya küstü. Babaya küstükten sonra orta lise 1'de bunu yaşıyoruz. Baktım bana daha bir düşmeye başladı. Yani ben bağlılığı çok severim ama ebeveyn çocuk ilişkisinde de bağımlılığa karşı olan bir ebeveynimdir. Çünkü bilirim ki o varlık bana güvenilerek yaratılmadı. O varlıkta her varlık gibi Allah'ın nefesini, ikramını ona nasip oldu. Onun zaten kendine ait bir tekamülü var. Ben bir limanım yani. Dolayısıyla bu beni rahatsız etmeye başladı. Neden? Çünkü o zaman ben çocuğumu bana bağımlı kılarsam güçsüz kılmış olurum. Yarın bugün ben yanında olmadığım için de başkalarına da muhtaç kılmış olurum. Boyun eğmek, kendi değerini bilmemek gibi durumlar içine sürüklemiş olabilirim. Yani burada gerçekten ebeveynlere dikkat diyorum. Dikkat. Evet. Kızımla yürüyüşe çıktık. Her insan hata yapabileceğinden bahsettim. Bağışlamanın ne kadar güzel olduğundan böyle sohbet ediyoruz. Arkasından dedim ki sana bir şey söylemek istiyorum kızım dedim. Evet anne dedi. Seni bu yaşa getiren kim dedim. Senle babam dedi. Hayır dedi. Yaratan. Senin şimdiye kadar karnını doyuran kim? Senle babam. Hayır dedim. Yaratan. Biz senin nasibine aracı olan ebeveynlerimiz. Seni var eden de, seni koruyan da, seni kollayan da, biz olmadığımızda da koruyan ve kollayacak olan da, nasibini verecek olan da Allah. Biz değiliz dedim. Çünkü bizim toplumumuzdaki en büyük yanlışlardan biri ebeveynlerin çocuklarının karşısında Tanrı'yı oynamaları. Ben seni okutuyorum, son paramı sana verdim, ben seni bu yaş... Böyle bir şey yok. Allah ona o nefes sayısını verdiği için o yaşa geliyor o çocuk yani. Evet.
Senin gücün yok. Bunu bir kabul et. Sen bir kulsun. Sonra kızımın gözleri doldu. Böyle şey oldu. Önce Allah sonra sen kızım dedi. Anne baba Allah değil. Önce Allah sonra sen. Gözleri doldu ama yıllar sonra bana dedi ki anne ne dediğini şimdi anlıyorum. Gayet güçlü, ayaklarının üstünde duran, yanlışı ve doğruyu ayırt eden, vicdanlı, hakkaniyetli bir evlat nasip oldu. Yani Allah Maşallah. razı olsun. Her iki evladım için de her zaman söylüyorum. Allah bana iki iyi insan verdi. Tabii burada en temelde biz bunu söylediğimiz zaman insanlar yanlış anlıyor. Kardeşim kime sığınacak da orada kalırsa? Kime sığınacak başı ararsa? Ayşe'ye, Mehmet'e değil Allah'a. Evet. O yüzden umudu korumanın en güzel yoludur. Allah imanını, inancını, o tevhid bilincini, Allah'ın birliğini ve büyüklüğünü hiçbir şeyin Allah'ın büyüklüğü ve birliği üzerine geçmeyeceğinin bilincini çocuklarımıza aktardığımızda bu ne demektir biliyor musunuz? Tevhidi ben bir de böyle yorumluyorum. Tevhid o kadar muhteşem bir şeydir ki eşittir kendi değerini bil demektir. Çok Sen güzel. kimseye muhtaç yaratılmadın, eksik yaratılmadın demektir. Bunda biz habire değer bilmek üzere çalışmalar yapıyoruz. Olmuyor kardeşim öyle o çalışmalarla. Sen tevhidde olursan kendi değerini bilir, hayır diyebilirsin, haklarına sahip çıkabilirsin, almayı bilirsin, paylaşmayı bilirsin. Tevhid bilinci Allah'ın birliği olmayan insan kayıptır yani. Kurda kuşa yem olur. Aynı surede geçtiği gibi ben diyor sana diyor iman edenler ayrı diyor istisna müstesna ben yoldan çıkanları kapacağım diyor şeytan. Ondan sonra vesveselere düşen insanlar korku kaygı ve umutsuzluk içinde olan insanlar oraya buraya saldırıyorlar. Sonuç bu kadar kişisel gelişimin yoğun olduğu bir toplumda farkında mısınız şiddet ne kadar arttı? Suç Evet. oranları, korkular, kaygılar, bencillikler. Hani biz kişisel gelişim, hani biz çok... Hayır, herkes farkındayım, Gülhane farkındayım diyor. Yani senin farkındalığın hayata ne katıyor, sana ne katıyor, seni nasıl değiştiriyor? Çünkü kişisel gelişim dediğimiz şey senin bütüne, hayra hizmet edebilmendir. Bir anlam için yaşamandır. Ama şimdi neye dönüştü? Ne kadar alabilirim? Ne kadar daha Evet. güce sahip iyilikler, güzel davranışlar, güzel ahlaki davranışlar ortadan kalktı. Evet. Bencil, ben merkezli bir kişisel gelişim ve dualar bile ben çok üzülüyorum yani bazı dua çalışmaları görüyorum. Sürekli Allah'tan talep eden çalışmalar. Şunu da yap bu kadar daha gelsin sana. Bunu Evet. ya nasıl olduk biliyor musunuz? Böyle 6 delik bir kazan üzerinden verdikçe alttan gidiyor ya doymuyorlar. O açlık nefsi açlıktan kaynaklı yanlışa sürükleniyorlar. Maddi ve Çok açık. manevi Çok açık. Çok açık sömürülen hocam. insanlar dolu etrafımızda. Evet. Hocam suistimale de çok açık bir alan olduğu için aslında bu Tabii. dediğiniz kesimin çok işine geliyor ve bahsettiğiniz gibi spiritüel bir kirlilik söz konusu ve yani bunun ayırdığını saf bir yürek nasıl yapacak? Yani tabii ki sizin gibi değerli üstadlar, hocalar, eğitimciler ayrı tutulmalı ama çok büyük bir kirlilik var. Bugün baktığımız zaman şu anda sosyal medyaya girin, profilini incelediğiniz 50 kişiden 17'si şu an tamamen hayal ediyorum ama genellikle öyle oluyor. 17'si, 20'si nin profilinde spiritüel koç, yaşam koçu, spiritüel eğitmen, rehber gibi bir takım tanımlar altında kimlikler karşımıza çıkıyor. Bunların pek çoğunun altının boş olduğunu çok acı deneyimlerle bilen insanlar var. Öğrenen insanlar var. Bu çok zor. Yani bununla ilgili ne yapacağız? Bakın bir rehber asla danışanlarını, ona gelen insanları kendisine muhtaç kılmaz. Bazı rehberlerde yani adı rehber olan kişilerde neyi görüyoruz? Guru gibi millet arkasından gidiyor. Burada bir soru işareti olmalı. Çünkü sen ona balık tutmayı öğretmeyip balığı sürekli hazır verip ona muhtaç ediyorsan kendine muhtaç ediyorsan orada bir sıkıntı var. Bu bir. İkincisi gerçekten yaptığı iş hayra hizmet eden bir iş malını çok övmez. Dikkat. Üçüncüsü onu ikna etmeye çalışmaz. İkna ediyorsa ben uzak dururum.
yakın zamanda da bir deneyim yaşadık. Onu da anlatırım. Bana tuhaf gelir yani ikna etmek. Mesela bizi arıyorlar. Biz ikna etmeyiz. Soru hani böyle ikna etmeyiz. Dördüncüsü umut vermeyeceksin. Umut. Şimdi diyeceksiniz ki umut çok önemliyken niye vermiyoruz? Sahte Kendi içinde umuttan umut uyanacak. Evet, evet, evet. sahte için umut veriyor. Aa diyor kesin hallederiz biz bunu diyor. Pardon sen Allah mısın? Ya da o kişinin cüzi iradesinin gücünü nasıl yok sayıyorsun? Kesin hallederiz biz. Halledemiyor sonra diyor ki ben çok maalesef tanık oluyorum. Sonra diyor hocam dediler ki diyor eşin gelecek. Sonra dediler ki annen gelecek. Anam diyor ya ben Menderes'te bir ailenin bir araba parası verdiğini biliyorum bir kişiye. Artık bitiyor paraları uyanıyorlar ki burada bir yalan dolan var yani. Ünlü bir kişi mi hocam? O şimdi ona geleceğim. Neye göre ünlü? Ver parayı, bas parayı yayınlara, çık bir yayına. Millet diyor ki aa diyor demek ki bu adam iyi, bu kadın iyi. Parayla çıkılıyor yayınlara. Basıyorsun parayı, çıkıyorsun. Seni orada tabii ki ne yapıyor ağırlayan kişi? El üstünde tutacak, para alıyor senden, övecek. Ondan sonra arıyorsun. Geçen gün biri beni aradı. Hocam dedi 45 bin lira istediler seansa dedi. Ne dedim? Tabii ki o popüler olmanın altında neler var? Bana bir ses kaydı geldi. Şok oldum. Yine popüler bir hanımefendi resmen azarlıyor WhatsApp grubundaki insanları. Eczacı bir öğrencim gönderdi. Gruptaymış. Hocam dedi bu nasıl bir üslup dedi. Allah diyor dedi. Allah'la aldatanlar da çok. Yaşar Nuri Öztürk hocamızın dediği gibi. Maalesef. Çünkü kişisel gelişim bitiyor ya, bu alana giriyorlar. Şöyle diyor, sizler diyor galiba diyor benim diyor ne kadar değerli bir şey yaptığımı algılayamadınız diyor. Bu açtığım yeni grupta 300 kişi olmazsa bir WhatsApp grubu açacakmış. Açmayacağım diyor. Çünkü diyor ben diyor çok değerli bir şey yapıyorum diyor. Sizdeki diyor nazara alabilecek tek kişi benim diyor. Buyur şirk. Asla doğruyu yapan bir eğitmen şirk içeren yani nedir şirkin çok kapsamlı şey var da Kafa asla tutmak şunu gibi. demez. Hı hı, Yani hı hı. şirkin en büyük cümlesi şudur şirk cümlelerinden biri. Allah halledemez ben hallederime getiriyorlar. Ne? Sen çok zayıfsın. Ben üstün yaratım. Sen anlayamıyorsun Kur'an-ı Kerim'i. Ben anlayıp idrak edebiliyorum. Dolayısıyla kendine bağımlı kılan, kendini Tanrı yerine koyan, ondan sonra umut veren, kesin dille konuşan bunlardan uzak duracaklar. Bir de bakacaksın söylediğiyle yaptığı bir mi ya? Söylediğiyle yaptığı bir mi? Kadın güzellik diyor, güzellik yapıyoruz diyor. Genç kalacaksın diyor. Bir bakıyorum kadın estetik yaptırmış her yerine. Sorgulamayı unuttu insanlar. Affedersiniz şeye düşen sinekler gibi yani. Neye göre popüler? Eğitimi ne? Verdiği bilgi ne? Bir böyle bir kitle var bir de biz seans alıp bir seminere gidip ben kişisel gelişimci deyip ortaya çıkanlar var. Neye göre yani altyapın ne? Kişi kendinin rehberi olamaz mı? Yani mutlaka bir şeye ihtiyacımız var mı diyeceğim ama olur diyorsunuz. Bunu nasıl başaracağız? Şimdi Yani tabii ki bir rehbere ihtiyaç duyabilir insan. Tabii ki bir rehbere ihtiyaç duyabilir. Yani karnın acıktığında nasıl yemeğe ihtiyaç duyuyorsan anlayamadığımız, farkında olamadığımız durumlar olabilir. Fakat o rehber seni güçlendiriyor mu? Farkındalığını çoğaltıyor mu? Senin hayatında pozitif anlamda değişimler oluyor mu? Nefsinle ilgili senin şifalanmana aracı oluyor mu? Mesela ben her zaman söylerim bir danışan bana 6 seans gelse ben yeterliliğimi sorgularım. Çünkü iyileşmek o kadar kolay ki iyileşmenin zor olduğunu insanlara empoze ediyorlar ki çok gelsinler bana, çok daha fazla seans parası versinler diye. İyileşme çok kolay. Şifalanmak çok kolay. Ama bütün bunların altında ne var biliyor musunuz? Yine aynı şeye geleceğim. İnsan ne kadar Allah'tan uzaksa o kadar böyle kurda kuşa yem oluyor işte. önemli bir nokta. Burada kuşa yem olursun yani. Bana diyorlar ki hocam diyor 15 seans gittim diyor 10 seans gittim diyor. 8 seans sonra şuna gittim. Ne oldu peki? Bir şey olmadı. Sonra bir de söylenenler şu. Başarısız olduklarına. Sen henüz o hazır bulunmuşluk düzeyinde değilsin. 2 değiştin aslında farkında değilsin. 3 sorun sende değil. Evet bir de yeni bir şey çıktı. O da halledemediklerinde sende cin var. Bence o eskiden de vardı hocam. Vardı. Yenimiş. Ama şimdi onları biliyoruz da şimdi kişisel gelişimcilerin son noktada çözemedikleri olgularda buna bağlamaları çok komik.
Yani insanlar bir kalbinin sesini dinlesinler, bir seçici olsunlar. Bir de gerçekten bunun altını çiziyorum. Bakın ben Clemens Üniversitesi'nden psikoloji lisans eğitimi aldım. Ve o eğitimi alırken insan psikolojisinin ne kadar değerli ve hassas olduğunu bir kere daha gördüm. Ve şunu net söylüyorum. Bir çizgi var. O çizgiyi geçecek çalışmalar yapamaz kişisel gelişimciler. Çok Nedir bile o olsa bile çizgi? yapamaz. Hmm. Yani onları anlıyorsun zaten, ilaç kullanıyor oluyor, uzun yıllar tedavi görmüş oluyor ya da konuşmalarındaki tutarsızlığı anlıyorsun. Ben böyle bir deneyim yaşadım. Bana bir gün eğitim veriyoruz. Spiritüel yaşam koçluğu uygulayıcılık programı, Hı hı. ofisteyiz. Aralarda mesajlara bakıyorum. Bir kız yana yakıla bana seans talebinde bulunuyor. Ben her zaman şöyle, yani haddimi aşmamayı kendime ilke edindim. Ve Allah'a her zaman da dedim ki Allah'ım, ben senden gelen aracıyım. Beni hep doğru yolda tut ve gönlünü sevdiklerini benimle buluştur. Gerçekten yardım edeceğim insanlarla beni buluştur. Fakat kızın kelimelerinden bir tutarsızlık anladım. Dedim ki lütfen siz bir doktora gidin. Yani sizin olayınız kişisel gelişim değil. Ben böyle çok insana uyarmışımdır. Yönlendirdiniz. Neyse kız diyor ki işte annemle babamla gelin şu. Hayır dedim, yani siz doktora gidin. Neyse pazartesi öğleden sonra tak bana bir telefon geldi. Kızın abisi. Kızı Bakırköy hastanesine yatırıyorlar. Kız hastalanıyor. Abisi de telefonundan bütün o mesajları falan, beni aramasının sebebi ne biliyor musunuz? Bir tek ben demişim doktora gitti. Bir yığın abuk sabuk kızla çalışma yapmışlar. Daha da kötüye götürmüşler. Ya her şeyle, herkesle çalışamazsın. Her şeyi sen çözemezsin. O zaman doktor, yani bu işin eğitimini almış insanlar var. Yani insan psikolojisi çok hassas bir şey. Evet. Ben mesela ilaç kullananlarla çalışmam. Bizim mesela çalıştığımız doktorlar var. Bakıyorlar ki durum tamamen farklı, yönlendiriyorlar, ortak çalışıyoruz. Fakat onların dışında bana bir talep geldiğinde doktorun izin verirse izin kağıdıyla bana gel derim. Çünkü en iyi doktoru Hmm. tanır onu. Ama maşallah kimseyle konuşmadan sadece işte hemen seansa gelsin diye insanlara zarar veriyorlar ve sağlıklı insanların da obsesyona uğradığını görüyoruz. Sapasağlam karışıyor enerjisi. Yani eskiden bir söz vardı, büyükler derdi hani cehennemde kazanlarda hep hani bu yanlış hoca adı altında çalışma yapanların kelleleri kaynayacak diye. Ben diyorum ki şimdi oraya kişisel gelişimcileri de ekle. Evet ama gerçekten çok tehlikeli bir alan ve işte az önce verdiğimiz örnek buna en açığı. Az önce umuttan bahsettik. Hiç umudu olmayan bir insanın tezahür yaratım gücüyle sadece umut eden ama hiçbir şey yapmayan bir insanın yaratım gücü arasında ne gibi farklar var? Sırf umut ettiği için bir insan çok daha hızlı o isteğine ulaşabilir mi? O hayale ulaşabilir mi? Surede diyor ya biz insanın kaderini kendi çabasına bağladık diye. Hmm. Umut güzel bir şeydir ama her zaman eylemde bulunacaksın. Her zaman. Harekete geçeceksin. Koşulsuz şart. Her zaman. Eylem şart. Hiç eylemde Şimdi bulunamıyor, yapamıyor. umutsuz Benim gücüm insan var, yetmiyor buna umut diyor. edip, bakın umutsuz insan var, umut edip harekete geçmeyen var, umut edip bir de harekete geçen var. Kim kazanır? Umudu olan insan zaten çabalardı diye düşünüyorum. Yoksa o gerçek bir umut değildir ki çabanın olmadığı. Pasif, hani kendini kandırıyordur. Hmm. Umut olan insan çabalar. Ya ben dün bir çocukla çalıştım. Babası vefat etmiş bir çocuk. Gönülle çalıştım. Hemen hemen bütün günümü ona verdim ve anne dedim ki ne kadar anlamlı bir gün oldu bugün. Ben çok severim anlamlı bir hayat yaşamayı. Ne Yani güzel. umut illaki senin hayattan bir şey alman değil ki. Belki o gün umudunu bir çocuğa vererek, onun umudunu canlı tutarak, onu mutlu ederek de sağlayabilirsin. Ama bir şey yap, bir çiçek ek, bir tohum ek, birine gülümse, birine selam et, otur kitap oku, hayal kur. Ama enerji hareketini, o hareket enerjisini oluştur alanında yani. Bugün Allah'tan bir şey dileyeceğimiz zaman bile ne yapıyoruz? Dua ediyoruz değil mi? Evet. Duasız olmuyor ki, bir şey yapıyorsun orada da. Dua ediyorsun. İsteklerimiz için ama artık günümüzde tabii dua çok kıymetli imanlı her insan için ama ritüeller de yapıyoruz. Artık yani hemen hemen bir dua bir ritüel şeyi başladı. Yani bir furya mı diyeceğim artık bilmiyorum ama ritüellere nasıl bakıyorsun? Bu suistimalin içine Ya bunlar da giriyor mu? Spiritüel alanda bu çalışmaları nasıl okumalı, nasıl yorumlamalı size sormak istiyorum. Tehlikeleri de var mı? Şimdi tabii Allah'a şirk koşmadıkça, yani Allah'ın külli iradesini yok saymadıkça
bir sakıncası yok. Çünkü neden? O tarz ritüeller kişinin odaklanmasını sağlar. Yani zihni tamamen o adımlara verdiği için kişi vesveseler, korku, kaygı ya da günle ilgili düşünceleri yok saydığı için o Hı hı. odaklanma şeyini severiz biz. Ama bu odaklanma ritüel adımlarıyla da olabilir. Duayla, sadece duayla da olabilir. Yani ya da bir mum yakarsın, muma bakarken dua etsen de yine ona odaklan. Yani burada mantık şeydir aslında, zihni bir şeye odaklamak ki zihnin anda kalmasını sağlamak. Dediğim gibi hani Allah'ın külli iradesini yok saymadıkça tabii içeriye bakmak lazım. Bir sakıncası yok. Ben geçenlerde genç bir çocukla çalışıyorum yurt dışından. Bana defterini gösterdi, böyle o kadar karışmış ki yine bilgi karışıklığı. Bakın dedi hocam dedi. Ha, kırmızı kalemle mi yazayım söylediklerinizi dedi. Dedim yok dedim, normal kalemle yaz yani. Ya ben çok bir yandan çok spiritüelimdir, öğrencilerim bilir, ama bir yandan da böyle enteresan bir, yani Oğlak Yay karışım, böyle enteresan bir Hı. mantık yani hani olacak mutlaka. Dedim ki normal yaz yani. Dedi hocam dedi, olur mu dedi, kırmızı kalemin enerjisi dedi dileklerinizi kabul ediyormuş dedi. Bana açtı bir defter, kırmızı yazmış. Sen dedim şu an ne diyorsun biliyor musun dedim. Ne diyorum hocam dedi. Allah'ım sen yapamazsın, kırmızı kalem yapar. Şirk. O Hiç dedi öyle düşünmemiştim. Ya dedim o kadar kırmızı yazdın o defterde, hayatında ne var şimdi? Bakın ne kadar Allah'tan uzaklaştıran kodlamalar, çalışmalar. Yani Allah mesela gaybten haber verme diyor. Gaybten haber veren çalışma yapıyor, diyor ki ama ben besmeleyle başlıyorum diyor. Yani Allah'ı mı dedim günahını ortak ediyorsun yani. Ama ben o çalışmayı yaptım ama sende var. Öyle, yani besmele öyle bir şey değil yani. Şirke giderken besmeleyle gidiyor. O haram yerken besmele. Haram yedim ama besmele çek. Oldu canım yani, gözlerim doldu. hı. Orada bakacağız. Külli iradeyi, Allah'ın külli iradesini yok sayan bir şey varsa olmaz. Odaklanma için yapılabilir. Bir de bu tarz toplu hani yapılan çalışmalar o birlik enerjisini oluşturuyor ya. Güzel bir şey. Mesela bizim ülkemizde de çok enteresan. Bir araya gelirsin, meditasyon yaparsın, bir araya gelir enerji çalışmaları yaparsın, bir araya gelip zikir yaptığında tutu kaka derler sana. Halbuki o zikri ben katıldım, müthiş bir şey yani. Orada öyle güzel bir Allah 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 derken öyle güzel bir enerji oluşuyor ki orada. Kimseye zararımız yok. Yani masa üstüne çıkıp göbek attığımda alkışlıyorsunuz da zikir yaptığımda niye bana kötü gözü? Çünkü Türkiye'de enteresan bir şekilde ben bazı kişisel gelişimcilerin bilinçli olarak bizim değerlerimizi e, yıkmaya, zarar vermeye ve bununla ilgili bir profesör geliyor yurt dışından. Adamın işi ülkeleri dolaşıp ülkelerle ilgili araştırma yapmak ve Türkiye'de, İstanbul'da bir üniversitedeki konferansında şunu söylüyor. Ben dünyayı dolaştım. Türkiye kadar değerlerini yitirmiş başka bir ülke görmedim. Dikkat! Bazıları da çok net anlıyorsunuz. Çok belli. Mesela kitabı satmadığı halde çok satanlara giriyor. Hı. Bilmem ne baskılar oldu diyor. Alıyorsun kitap abuk subuk ya da başka şeyler veriyor. Ya şimdi ilk önce bizim sorumluluğumuz nedir? Biz ilkokula başladığımızda ne öğrendik ilk önce? Ana dilimizi öğrendik. Sen eğer ana değerlerini bilirsen, güçlü olursa zeminin, diğerlerini inşa edersin. Adam geliyor mesela Mevlana'nın öğretilerinden sistem oluşturuyor. Sonra geliyor onu NLP tekniklerinde Türkiye'ye satıyor. Evet. Ne enteresan. Ama bozuyor o sistemi. Kitaplar da öyle yani, çok ciddi bizim değerlerimiz üzerine çok ciddi bir, ben bunu soğuk savaş olarak tanımlıyorum. Tezahür üzerine de konuşmak istiyorum. Aslında böyle birlikte herhalde bir 50 program çıkar yani. Hiç susmadan Yaparız. konuşsak o kadar çok konu var ki inşallah niyet edelim. Kolay değil. Evet. Pardon, bakayım kaç yıl oldu? 22 yıldır ben bu hizmet yolundayım. En Ne sevdiğim şey güzel. de hala aşkla yapıyor olmak. Aynı sevgiyle yapıyor olmak. Çünkü bir insan Maşallah diyeyim. hayatına dokunuyorsun ve onun duasını alıyorsun. Onun mutluluğuna aracı oluyorsun. Allah nasip ediyor. Bundan daha güzel bir şey olduğunu düşünmüyorum. Anlamlı bir hayat yani bizim hayatımız. Çok şükür. Evet, ne güzel. Bu hazzı da bir şekilde
size yaşatıyor Evet. aslında yaratıcı. Bu da özel bir hediye olsa gerek. Hamdolsun Herkese nasip elhamdülillah. olmuyor. Evet. Valla niyet güzelse herkese nasip olur. Kimse ayrıcalıklı değil. Herkes eşit yaratılmıştır. Herkes Allah'ın nefesini aldı. Allah'ın sevgisiyle yaratıldı. Hepimiz zorlu yollardan geçtik. Benim öyle bir çocukluk, öyle bir gençlik hayatım var ki tuzu kuru olduğum için böyle konuşmuyorum. Sadece şunu istiyorum ki beni dinleyenler, ya bir kişi başarabildiyse sen de başarabilirsin. Sen de istediğin mutluluğa, bolluğa, berekete kavuşabilirsin, huzura kavuşabilirsin. Yani bunu kendilerinin yapabileceklerini, bu gücün cüzi iradenin, külli iradeden sonra o cüzi iradeyle bunu yapabileceklerinin bilincinde ne kadar çok insan olursa biz de sinek avlarız o zaman. Ne güzel olur. Hocam şey Başka diyorsunuz, şeyler anlam buluruz. bir röportajınızda şey demişsiniz. Bir rüya gördüm, hayatım değişti. Biraz orayı Evet. irdeleyebilir miyiz? Ondan sonra isteklerimizi nasıl gerçekleştiririz? Tezahür sanatını konuşalım. Ve esmaları tabii ki. Şimdi, şöyle, ben hiçbir zaman kişisel gelişimci olacağım diye yola çıkmadım. Allah bana çok güzel nasip etti bir rüyalar. Çocukluğumdan beri gelen bir şey. Fakat bir rüya var ki ben böyle bir sirkelendim, ne oluyor dedim. Bana rüyamda aynen o Flash Hayır olsun. TV'deki gibi sakallı bir dede dedi ki, uzun uzun anlatmayayım rüyayı. Rüya çok güzeldi. Neden yazmıyorsun kızım dedi. Nasıl yazacağımı bilmiyorum dedim. Sen başla, biz yardım edeceğiz dedi. İktisat eğitimini bırakıp dramatik yazarlık eğitimini özel olarak aldım. Hep kalbimde böyle ben yazar olmalıyım. Zaten lise ve ortaokulda da edebiyatım, Türkçem çok iyiydi. Kompozisyonlarım mutlaka okutulurdu. Ama unutmuşum ben o şeyi. E, Sonra ilk kitabımı yazmaya başladım. Fakat ilk kitabı yazarken e, bitti kitap. O dönemin en iyi yayın evlerinden birine gönderdik. Kimse de inanmıyordu. Kim basacak senin kitabını falan diyorlardı. Yayın evi kitabı çok beğendi. Dedik ki harika bir kitap. Hatta o dönem kitap yayınlandıktan sonra Sabah gazetesi vardı. Tam sayfa Hı hı. haberimiz çıktı bizim. Avrupa'da bir ilk diye. Rüyalarla kişisel gelişim yolculuğu oldu kitabın adı. Ben kapı koyacaktım. Çünkü kapı rüyasıyla başlıyor. Sonra yayın evi vazgeçti kitabı basmaktan. Çok üzüldük. Aa, Ama o arada da bana ismim iletildi. Işık. Işık elçi. Sen ışık elçisin, sen ışık elçisin diye. Ben de hep böyle mantıklı gitme taraftarı olduğum için kullanmadım tabii ki. Sonra işte eve yanlış telefonlar, sokakta arkamdan ışık diye gelmeler. Ne oluyor falan oldum ben aa. yani. Tabii tabii. Sonra Korktunuz mu bir peki? hanımefendiyle Korktunuz mu? Yani ne korkmadım çünkü hissettiniz? çocukluğumdan beri ben spiritüel çok şeyler yaşadığım Hı için. hı. Ama işte o oğlak ve yay dengeyi hep kurarak gittim. Hı hı. Yani ne böyle çok onların üzerinde durmam, abartmam da yani. Ki içimde tutuyorum ne oluyor falan diye. Sonra bir hanımefendiyle tanıştık sevgili Zülal'le. Ben bu arada kişisel gelişimin K'sından haberim yok. Onu anlattım. O böyle anlatınca işte şunu çalışma bu çalışma. Yani ben de böyle bir şey yaşıyorum dedim. Aa dedi kullansana o ismi dedi. Sana iletilmiş resmen dedi. Ay dedim yaşım 27-8 bu yaştan sonra ben isim mi değiştireceğim? Bence dedi kullanmalısın dedi. Ben o ismi kullanmaya karar verdiğimin günün akşamı yayın evinden Hidayet Bey aradı. Dedi ki kitabı basıyoruz. İyi de dedim Hidayet Bey niye geri döndünüz? Hani ya dedi biz dedi bugün dedi eşimle oturduk konuştuk bu kadar güzel bir kitabı biz niye basmıyoruz dedik dedi. Kitap gerçekten çok güzel bir kitaptı. Allah nasip etti aracı olduk. Ama dedim bir sorun var dedim. Nedir dedi. Ben adımı değiştirdim dedim. Hidayet Bey bir çığlık attı. Tamam dedi kitap adı bekliyormuş dedi. Çünkü biz anlamadık Aa, dedi bu kadar beğendiğimiz kitabı niye basmama kararı aldığımızı dedi. Ve kitap çıktı ama kitabın dedi adını rüyalarla kişisel gelişim yolculuğu yapalım dedi. Okey yapalım. Aa kitap çıktı. Her yerden bana seminer teklifleri geliyor. Kimin ki ben çıkıp rüyaları anlatacağım. Sonra bir İstanbul'dan teklif geldi. Elim ayağım titriyor. Gidip kitaplar aldım. Okuyamıyorum. Okutulmuyor yani. Öyle hissediyorum. Hislerime bakıyorum. Elim gitmiyor. Seminerden önce bir hafta boyunca rüyalarımda 7 kişi karşımda oturdular. Ben konuşuyorum ama konuştuğum şeyleri duymuyorum.
Son gece içlerinden biri kalktı, bana bir kağıt verdi, açtım rehber rüyalar. Ve ben o seminerde sahneye çıktığımda başladım konuşmaya ama masaya oturdum, mikrofon koymuşlar o masa için, hala dua ederim, elim ayağım titriyor. Benden önce Nusret Kaya Hoca çıkmış, ben kimim ki rüyaları anlatacağım. Ben bir başladım konuşmaya, ben de yeni duyuyorum hepsini yani. Sonra seminer bitti, herkes etrafımı sardı, siz daha önce neredeydiniz? Nihayet biri rüyalarla ilgili, hani bu konuda Allah herhalde öyle bir yol nasip etti. Türkiye'de rehber rüyalar kavramını, rüyalara o farklı yorum bakış açısını getirmeye aracı kılmış beni. Sonra oradan çorap söküğü gibi bir devam etti. İşte hep kendi değerlerimiz üzerine, tekamül kaynakları, Esma-ül Hüsna çalışması, rüya koçluğu, spiritüel yaşam koçluğu, işte böyle 22 yıldır yolculuk devam ediyor. Hep bizim değerlerimiz üzerine güzel programlara aracı olduk. İşte spiritüel yaşam koçluğu, rüya koçluğu, tekamül kaynakları, Esma-ül Hüsnalar çalışmaları. Yani dediğim gibi ben bu yolu seçmedim. Kitap çıktı, kendimi böyle bir akışta buldum. Ama çok güzel bir yol, dediğim gibi çok değerli bir yol. Elhamdülillah elimizden geldiğince son nefesimize kadar en güzel şekilde hizmete devam edeceğiz.